Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere tava tost nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bir öğrenci kardeşimin isteği üzerine yapıyorum bu tostu. Hem çok pratik hem çok lezzetli, muhteşem bir tarif sizi bekliyor. Gezen tavuk herhalde. Ne kadar tanesi? Tanesi 80 kuruş abi. 80 kuruş, tamam. 5 tane alıyoruz. Tereyağı alıyoruz. Kilosu ne kadardı? Kilosu 35 lira. 35 TL. Tamam, bunun tamamını alıyoruz. Domatesin kilosu 2.30. Bundan yarım kilo alıyorum. Biberin kilosu 10 TL. Bundan 250 gram alıyorum. 2 tane ekmek alıyorum. Fiyatı 75 kuruş. Bir paket dilimli toz peynir alıyorum. Fiyatı 9.75. Dana kıyma alıyorum. Kilosu ne kadardı? Bunun kilosu şu anda 50 lira. 50 lira. Tamam, yarım kilo alıyoruz. Tüm malzemeleri aldık. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tavayı ocağa ekliyorum. Yarım kilo kıymayı tavaya ekliyorum. Başta kıymanın üzerine hiçbir şey eklemeyeceğim. Bunu bu şekilde başta pişireceğim. Etimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Bunları iyice bu şekilde dağıtın. Eti komple parçaladım. Bu şekilde suyu çıktı. Yağı önden eklemememin nedeni bu. Başta suyunu çekmesini bekleyin. Suyunu çektikten sonra yağını ekleyeceğim. Yağı önden eklerseniz çok lezzetsiz olur. 5 dakika içerisinde suyunu çekti. Şimdi yağını ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. İsterseniz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Ve çok güzel karıştı. Mis gibi gözüküyor. Bunu bu şekilde 4-5 dakika kavuracağız. Evet, 5 dakika oldu. Bunları iyice kavurduk. Çok güzel gözüküyor. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Kaya tuzu ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Lezzet kalsın diye 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Her şeyin iç içe geçmesi için yarım çay bardağı da su ekliyorum. Ve bunları iyice karıştırıyorum. Çok güzel gözüktü, mis gibi oldu, çok güzel de kokmaya başladı. Bu şekilde 10 dakika pişiriyoruz. 10 dakika sonra bunun altını kapatacağım. Ekmeği ortadan ikiye yardım. Bu şekilde içerisindeki fazla ekmeği aldım. Ocağın altını yakıyorum. Tavamızı ocağa ekliyoruz. 1 yemek kaşığı sade yağım var, bunu kullanacağım ben. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtayı iyice çırpıyorum. Tavamın içerisine yumurtayı ekliyorum. Sade yağla yumurtanın her tarafı iyice pişecek. Tereyağından biraz daha farklı. Yumurtanın her tarafını iyice işliyor ve homojen bir şekilde pişiriyor ve daha lezzetli bir kıvama getiriyor. Biraz tuz ekliyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Yumurtamız hazır. Kıyma tam tamına yarım saat pişti. Şimdi ekmeğe kıymayı ekliyoruz. Ve bunu her tarafa eşit bir şekilde yaymanız gerekecek. Üzerine biraz kırmızı biber ekliyorum. Biraz kaşar ekliyorum. Bunu kapatıyorum. Malzemelerin kenardan taşmasına izin vermeyin. Bu şekilde iyice bastırıyoruz. Tostumuz pişirmeye hazır. Ocağın altını yakıyoruz. Tavayı ocağa ekliyoruz. İsterseniz tabakla yapabilirsiniz. Şu şekilde çevirip bastırabilirsiniz. Ya da isterseniz küçük bir tepsiniz varsa bu şekilde üzerine bastırabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Hangi malzeme varsa evinizde onu kullanın. Ben dediğim gibi hamsi tavasının üst kapağını kullanacağım. Şu şekilde bastırıyorum. İlk ekledikten hemen 1 dakika sonra arkasını çeviriyorum. Ve bu şekilde bastırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş incelmeye başladı. Kokusu da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Çok güzel kokuyor. 10 dakikadır bunu bu şekilde çeviriyorum. Bunu arkadaşlar 20 saniyeye bir çevirin. Bunu 20 saniyeye bir bu şekilde çevirmeniz gerekiyor. Her çevirme işleminden sonra bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Evet, çıkarmaya yakın altını açın. Altını açtım ve son kez bunu bu şekilde bastırıyorum. Bastırarak bu şekilde 30 saniye pişiriyorum. En yüksek ateşte. Son kez diğer tarafına çeviriyorum. Bunu da aynı şekilde iyice bastırıyorum.
Bunu da en yüksek ateşte bu şekilde yapmanız gerekecek. Bunu yaptıktan sonra çıkaracağım. Ve işte olay budur. Muhteşem gözüküyor. Süper oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şuna bakar mısınız ya? Fena gözüküyor gerçekten. Şimdi bunu kesiyorum. Of of, çıtırtıya bakar mısınız? Mis gibi. Çok güzel gözüküyor. Çıtır çıtır olmuş. Mis gibi. Şimdi bunun bu şekilde tadına bakıyorum. Çok iyi olmuş ya. Muhteşem. Muhteşem gözüküyor. Tam istediğim kıvam da buydu zaten. Yani tek kelimeye enfes olmuş. Tavada bu lezzeti yakalayabilmek gerçekten çok şaşırtıcı. Bunun maliyetini azaltmak istiyorsanız isterseniz kıyma eklemeyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.